Evet dostlar, herkese merhabalar. Ben Can Çolpan, Verenli Amerika kanalındasınız. Kanala yeni gelen arkadaşlar, kanalda yaklaşık 190 tane videom var. Epeydir birçok alanda yaklaşık 2015'te taşındığımız Amerika'dan bugüne kadar yaptığımız birçok alanda öğrendiklerimiz, gezdiğimiz vesaire konularında birçok videolar yaptım. Eğer bir göz atmak isterseniz şöyle bir geçmişe doğru bakarsanız sizin de işinize yarayacak bir şeyler vardır. Bugüne kadar hem sizlerle paylaştığım, dert yandığım, hem öğrendiğimiz, hem gezdiğimiz alanlarla ilgili birçok alanda videolar yapmaya çalıştım. Bugün size evimin oyun odasından merhaba diyorum. Epeydir yol videoları çekiyorum. Farklı videolar çekiyorum. İşte 190 tane videomuz olmuş. Uzun bir süredir aklımda olan bir projeyi işte gerçekleştirmek için karşınızdayım. Biraz böyle gerginim de açıkçası. Farkında olmuştur bilen arkadaşlar. Genelde arabada relax bir videolar çekiyorum. Bu videomun aslında temel amacı Amerika'ya yeni gelecek arkadaşlar. Amerika'ya tutunmaya çalışan arkadaşlar. Buraya yeni bir başlangıç yapacak arkadaşları biraz daha detaylarla, onları daha sıkı, daha sağlam, daha sağlıklı bilgilerle daha başarıya ulaştırmak amacıyla böyle bir eğitim tadında bir video serisi çekme niyetindeydim. Ve bu eğitim videosunun da biraz daha çaba sarf ederek, biraz daha notlar alarak, ayrıntılarını düşünerek daha doğruları verebilmek adına hem de kendi deneyimlerimi daha böyle öncesine dönerek işte eşimle, çocuklarımla falan da irdeleyerek, üzerinden geçerek daha detaylı sizlere aktarmak istediğim eğitim videosu amacındaydım. Fakat takdir edersiniz ki bu noktada kendimce şöyle de bir şey düşündüm. Bazı arkadaşlar bu konuda bana belki kızabilirler, belki sistem edebilirler ama bu video serisi tamamen artık Amerika'ya ayak basma noktasında belli bir kademeyi aşmış, işte adım atacak noktaya gelmiş arkadaşların işine yarayacağını düşünerek hem de bu video serisinden biraz da olsun kendimce düşüncem, çocuklarımın eğitim hayatına da katkıda bulunması açısından şöyle bir proje noktasında artık geldim. Çok da girizgahı uzatmayayım. E, Şimdi ilk video yeni gelenler için bir rehber videosu olacak. Ve adım adım, aşama aşama bu detayları size aktarmaya çalışacağım. Ve bunu da bu videodan sonraki serinin diğer videolarını YouTube kanalıma katıl abonesi yani join abonesi olan üyelere paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi buna bir vakit harcıyorum. Bu benim motivasyonumu arttırmak istiyorum. Hem de bu motivasyon yine Amerika'ya geliş ve buradaki tutunma sürecimizde benim tek motivasyonum olan çocuklarımın eğitim hayatı için oluşturmuş olduğum eğitim yatırımları için, eğitim hesapları için öyle söyleyeyim, oluşturmuş olduğum eğitim hesaplarına bir katkıda bulunmak amacıyla yapacağım. Eğer bana destek olmak isterseniz, işte buradan bir şeyler öğrendiğinize inanıyorsanız ve bir sonraki aşamadaki bilgilerden de yararlanacağınıza inanıyorsanız, ya evet bu çocuk, ya bu adam bize bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatıyor, yalan yanlış bir şeyler söylemiyor. Söylediklerinden ben evet kendince de faydalandım. Doğru söylüyor diyorsanız katıla üye olursanız da bir sonraki videoları, bir sonraki detay videolarından size bir şekilde kazanımlar sunabileceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi bu video serimin ilk başındaki ilk videosu olan bu serim bütün üyelerimize açık olacak, bütün takipçilerimize açık olacak. Dediğim gibi bundan sonraki video adımlarında da katıla üye olabilirsiniz. Bana destek vermek istiyorsanız teşekkür ederim şimdiden. Evet, videomuza geçebiliriz. Şimdi yeni gelenler için bir notlar aldım. Ben neler yaşadım, neler düşünüyorum, neler daha mantıklı olabilir gibisinden. Öncelikle birinci aşama e, gelmeden önce yapılacaklar olarak düşündüğüm şeyler. Bunlar pratik bilgiler olacak arkadaşlar. Mutlaka daha farklı, daha iyi, daha alternatif olabilecek, daha güncel şeyler olacaktır.
Hani bana bile güvenmeyin dediğim bir video vardı hatırlarsanız. Hani güncel bilgilerde değişmiş olanlar, güncellenmiş olanlar olabilecektir. Dolayısıyla yine siz okuduğunuz, baktığınız, araştırdığınız şeylerden de bunu mutlaka katkılar sunabileceksinizdir. Evet, diyorum ki öncelikle atlamamak için, hatalı söylememek için notlarımdan gitmeye çalışacağım. Gelmeden önce yapılması gerekenler olarak düşündüğüm pratik bilgiler. Diyorum ki arkadaşlar, öncelikle cep telefonunuza gideceğiniz şehrin mutlaka bir offline haritasını indirin. Bu ne gibi? Bir Google Map uygulaması var. Evet, ama hani Google Map'in bir de offline olarak, yani internet olmadan download edebileceğiniz bir özelliği de var. Onu bir araştırın. Atıyorum ben Houston'da yaşıyorum. Houston için Houston genelini şöyle bir merkezde çok da dışarı taşmayacak şekilde seçerek onu bir download edebilirsiniz. İlk aşamada internetle ilgili sıkıntılar yaşarsanız en azından haritada nereye gideceğinizle ilgili bir problem yaşamazsınız. Bir de gene linkleri aşağıya açıklama alanına yazacağım. Benim çok kullandığım Maps.me diye bir uygulama var arkadaşlar. Maps.me Google Map'e göre daha hafif, daha basit uygulama, daha basit bir uygulama. Orada indireceğiniz haritalarla da çok daha genişletebilirsiniz. Ben bile Texas eyaletinde gezeceğim noktalarda telefonum çekmezse işte farklı rotalara gireceksem o haritaları kullanıyorum. Maps.me. Birinci maddem bu. İkinci olarak Türkçe-İngilizce çeviri yapmak açısından, iletişim kurabilmek için mutlaka gene bir offline bir şeyler indirmenizi tavsiye ediyorum. Google Translate'in de sanırım bir dil seçeneği var offline olarak. Türkçe-İngilizce. Gene internet yoksa bile, internetiniz çekmiyorsa bile zorda kalırsanız mutlaka bir Translate'e ihtiyacınız var. Çeviriye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bir offline farklı uygulamalar da olabilir. Siz de bakabilirsiniz ama bunu mutlaka bir kenara not edin arkadaşlar. Offline olarak internet olmadan çeviri çok önemli. Tüm önemli dokümanlarınızı mutlaka, benim önerim, dijital ortamda bulundurun arkadaşlar. Yapabiliyorsanız fotoğraflarını çekin, yapabiliyorsanız işte tarayın. Kağıt olarak elinizde olan dokümanları dijital ortamda telefonunuzda tutmaya çalışın. Hatta yapabiliyorsanız kendinize e-mail atın arkadaşlar. Hiç olmayacak bir zamanda telefonunuzun şarjı bitebilir, çalınabilir, kaybolabilir, arızalanabilir. O ya da bu şekilde o dokümanlara ulaşmanız icap edebilir. Telefonunuzda olsa dahi herhangi bir bilgisayardan girip e-posta adresinizden bu dokümanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli. Ondan sonra bankacılık işlemlerinizi Türkiye'de devam ettireceğinizi düşünerek bankacılık sistemi Türkiye'de SMS sistemiyle şifre sistemi sürdüğünü biliyorum öncesinde. Hala da öyledir. Dolayısıyla Amerika'ya geldiğinizde veya farklı bir ülkeye gittiğinizde internet bankacılığını kullanacaksınız ki bu elzem bir durum oluyor. Size o telefona, kendi telefonunuza SMS geleceğini düşünerek yurt dışı uygulamayı açtırmaya çalışın. Yurt dışı erişimi mutlaka açtırmaya çalışın ve bu işte mutlaka emin olun yani bunun çalıştığından. Sonrasında telefonunuza yine burada kullanabileceğinizi düşünerek Uber, biliyorsunuzdur. Uber işte taksi hizmeti gibi düşün. Bilmeyenler için söylüyorum. Amerika'da yine Lyft var. Bunları hep linke koyacağım açıklama alanına. Ondan sonrasında yine konaklama için Airbnb. Sonrasında Booking, Google Translate, Google Map. Sonra Waze diye bir uygulama var gene. Gene yol ulaşımla ilgili haritalama uygulaması, Google Maps gibi kullanabileceğiniz ve Maps.me uygulamalarını indirmeye çalışın diyorum. Tabii bunlar Apple Store veya işte Google Play'de yanılmıyorsam oralarda işte izin veriyor mu Türkiye'den bilmiyorum. Bazen hani lokasyon bazlı uygulamaları izin vermeyebiliyor. Ya da en kötü Amerika'ya ayak basar basmaz havalimanında internete bağlanır bağlanmaz işte buradan indirmeye çalışın diyorum ben lokasyon olarak. Evet, bunlar gelmeden önce yapabileceğiniz şeyler, bunlar genişletebilir ama ben hani acil olarak, elzem olarak yapabileceğiniz şeyler olarak değerlendiriyorum. Şimdi diğer bir adım uçak ve havalimanı başlığıyla ben başlıklandırdım. Öncelikle gideceğiniz rotayı netleştirdiyseniz tabii ki aldığınız bilete göre ineceğiniz havalimanını biliyorsunuz. Havalimanı ile ilgili
Eğer yapabilirseniz, bulabilirseniz YouTube'da o havalimanı ile ilgili yapılmış videoları izleyin arkadaşlar. Yani belki saçma gelebilir ama o havalimanı ile ilgili walking videoları, yani adam kamerasını takmış, işte yürüyor, havalimanına inmiş, onunla ilgili videolar yapmış. Bunları izlemeye çalışın. Yani bir aşinalık olsun. Ya ne varmış, ne yapmış, sağa mı dönüyor millet, sola mı dönüyor, nereden gidiyor gibisinden. Yani atıyorum, ben Houston için böyle bir havalimanı videosu yapmaya çalıştım, George Bush International Airport için. Sonrasında hatta biz yıllar sonra, işte iki yıl kadar önce İstanbul Havalimanı'na geleceğimiz zaman, ya sağımızı solumuzu şaşırmayalım dediğimde, İstanbul Havalimanı için bile bunu yapmış YouTuber'lar vardı. Oradan videolar izledik. Bu bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırdı. Ve eğer mutlaka web sitelerinde bulunuyor, o havalimanının bir haritasını indirin. Şöyle bir göz atın. İşte iç hatlar, dış hatlar, nereden indim, nereden gittim, gümrük neredeymiş falan filan işte. Uber nereden duruyormuş, nereden kalkıyormuş gibi bir harita elinizde bulundurursa, offline olarak belki bir fotoğrafını bile indirseniz çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. Evet, buraya kadar tamam. Ondan sonra hayırlısıyla kalktınız işte. İşte yolculuğunuzu yaptınız uzun bir süre. Genelde 12-13 saat, 11 saat, işte neyse, tam hatırlamıyorum şimdi yerine göre, ineceğiniz şehre göre. Uzun bir uçuştan sonra uçak alçalmadan önce, bu çok elzem bir durum bence. Kendiniz ve çocuklarınız için eğer tuvalet ihtiyacınız varsa arkadaşlar, uçak alçalmadan önce, çünkü uçak alçalmaya başladığı zaman artık güvenlik tedbirlerini ortaya koyuyorlar. İşte gündeme getiriyorlar ve kemerleri bağlıyorlar. Herhangi bir şekilde tuvalet gidişleri sıkıntılı olabiliyor. Baktınız işte yarım saat, bir saat neyse, tuvalet ihtiyacınızı gidermeye çalışın. Bu neden söylüyorum? Çünkü indikten sonra indiğiniz güne göre, arka arkaya inen uçuşların yoğunluğuna göre falan havaalanında bir kalabalık, bir yoğunlaşma oluyor arkadaşlar ve ciddi sıra bekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla tuvalet ihtiyacınızı o an, o sırada çocuğunuz olabilir, siz olabilirsiniz, bir yaşlınız olabilir, beraberinizde anneniz, babanız neyse, onlar problem yaşayabilir arkadaşlar. O yüzden tuvalet işinizi çözmeye çalışın uçakta. Fakat indikten sonra da tabii ki, uçaktan indikten sonra gümrük için sıraya girmeden önce, arada da George Bush için konuşuyorum, tuvalet mevcut. Onu söylemek istiyorum. Ee, Yine çantanızda bir ıslak mendil bulundurmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü artık Amerika'dasınız ve burada taharet musluğu yok. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyorum. Evet, detay bir bilgidir ama insani bir bilgidir. Gerçekten hayat kurtaracak bilgiler vermeye çalışıyorum ben size. O yüzden notlar aldım. Sonrasında gene uçakta size verilen ufak sular oluyor arkadaşlar. O sulardan mümkünse birkaç taneden fazla isteyin hosteslerden. Onları da çantanıza atın. Yine bu bekleme süreleri değişebiliyor. Houston'da genelde perşembe günleri veya cuma günleri arka arkaya birçok uçuş oluyor. iniş oluyor. Türk Hava Yolları ile beraber. Atıyorum, bir Emirates uçuşu oluyor. İşte farklı uçuşlar oluyor. Büyük Airbus'lar iniyor. Yani yüzlerce insan bir anda kapılara yığılıyor. Bu zaman zarfında o sıradan çıkamayacaksınız. Suyu nereden bulacaksınız? Bir su almanız faydalı olacaktır. Yanınızda, çantada bulundurmanız. Onu söylemek istiyorum size. Ee, Sonrasında uçak iniş yaptıktan sonra arkadaşlar, aprona yanaşmayabiliyor bazen. İşte otobüsle gidebiliyorsunuz. O yüzden insanlara bakın, ne yapıyor, ne ediyor. Ön kapı açabiliyor, arka kapı açabiliyor. Orada yavaş yavaş, sakin sakin insanları izleyin. Çok da arkada kalmadan, otobüslere biniliyorsa hep bir arada kalmaya özen göstererek herkese bakın ne yapıyorsa. Hani orada bir stres yapmamaya çalışın. Bizimki mesela uçaktan indikten sonra otobüslerle biz işte ana binaya ilerlemiştik. Öyle söyleyeyim. Sonrasında yine uçakta giderken, sağınızda solunuzda, işte ne bileyim, servis esnasında, belki ayaklarınızı açmak için yürüyüş esnasında falan, Türk olduğunu düşündüğünüz, sesinden Türk olduğunu anladığınız insanlar olabilir. Belki nezaketen falan, hani bir ufak bir sohbet geliştirip, eğer buraya yeni gelmiyorsa, burada yaşayan insanlarsa falan, yardım talebinde bulunabilirsiniz ilk defa geldiğinizi. Hani giriş işlemleri konusunda, nereden gideceğim konusunda yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bence de bu konuda da size yardımcı olabilecek insanlar
olacaktır. Ee, Bu arada indiğiniz zaman telefonunuzu açabilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzu açtığınız zaman genelde eğer roaming denen yurt dışı servisleri açıksa Amerika'ya hoş geldiniz diye bulunduğunuz şebekeden size bir SMS gelmektedir. Ve şu tarife üzerinden fiyatlandırılıyoruz diyen bir durum var. Yani gene bir arama çağrı alabilirsiniz. O konuda dikkat edin. Yurt dışında hani Türkiye'den alacağınız çağrılarda ekstra faturalarla karşılaşabilirsiniz. Çok büyük rakamlar değil ama Türkiye'ye göre bakarsanız rakamlar biraz sizi yani etkileyebilir ilk aşamada. Havalimanına giriş yaptıktan sonra George Bush için konuşuyorum. Bence Amerika'nın birçok bölgesinde böyle olduğunu düşünüyorum. Havalimanında ücretsizdir Wi-Fi, internet. Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nda işte gidip pasaportunuzu cihazdan geçirip işte 1 saat falan öyle bir süre alıyordunuz yanılmıyorsam ama burada öyle bir durum yok. Direkt şu an için öyle bir durum yok bildiğim kadarıyla. Ücretsiz internete bağlanabilirsiniz. Ücretli internete binaya girer girmez eğer bağlanırsanız hemen akabinde sevdiklerinize, Türkiye'dekilere işte biz sağ salim geldik, iyi geçtik falan filan diye kısa bir özet geçebilirsiniz. Çünkü sonrasında sıraya girdikten sonra, gümrük aşamalarına devam ettikten sonra gümrük görevlileri size o bazı bölgelerde telefon kullanımını kısıtlı tutabiliyorlar. Telefon kullanmamanızı isteyebiliyorlar. Bunu da uymaya çalışın arkadaşlar. Gizli saklı işte ben şöyle falan yapmamaya çalışın. Görevliler bu konuda size sert tepki verebilirler. Bunu o arada işte yürürken vesaire falan halletmeye çalışın. Asıl gümrük bölgesine girmeden halletmeye çalışın diyorum. Herkes devam ediyor. İşte uçaktan indiniz, hep beraber ilerliyorsunuz. Hurala gürele eldeki çekçekleri şunu bunu valizini götüren insanlarla beraber devam ediyorsunuz. Herkes yol boyu devam ediyor. Fakat burada gümrükte herkesle beraber ilerledikleriniz zaman sıraya giriyor insanlar tabii ki. Fakat burada genelde 2 sıra oluşturuyorlar arkadaşlar. Bir Amerikan vatandaşları için bir sıra oluyor. İkincisi turistler, sizin benim gibi green card'la gelenler, ilk defa gelenler vesaire diye hani Amerikan vatandaşları ve others denen bir durum oluyor. Dolayısıyla doğru sıraya girdiğinizden emin olmaya çalışın. Zaten ilgili işaretler oluyor ya da görevliler oluyor orada. Onlara sorabilirsiniz. First time diyebilirsiniz. Green card diyebilirsiniz. İlk defa geliyorum. Green card falan gibi İngilizce kelimelerle yönlendirilebilirsiniz. Ondan sonra sıranızı bekledikten sonra görevlilerin yönlendirmesine göre ilgili görevlinin gişesine geliyorsunuz. İşte masasına neyse. İlk defa girenler için yine söylüyorum. Hani Green Card'la geldiyseniz eğer kural hala değişmemiş ise size bir sarı zarf Türkiye'den verilmiş olması gerekiyor. Pasaportlarınız da var. Gümrük görevlisine pasaportlarınızı ve sarı zarfı uzatıp Green Card ve First Time dediğiniz zaman ilgili işlemler başlayacaktır. Eğer aileniz ve işte çocuklarınız vesaire varsa eşiniz hep beraber o gişeye gidiyorsunuz. Hep beraber işlemleriniz başlıyor. Ve gişedeki görevli arkadaş kendisi bazen de arka tarafta ona destek veren başka bir ekipten bir arkadaşa çağırarak size refakat ederek bulunduğu gişede işlemleri halletmiyor. Çünkü uzun sürecek bir işlem oluyor. Parmak izi vesaire falan. Sizi alıp çok yakındaki başka bir ofise götürüyorlar. Bildiğiniz bir odaya götürüyorlar. Orada da sizin gibi birçok göçmen arkadaş oluyor. Yoğunluğa göre, uçakların inişine göre. Orada işte parmak izidir, şudur budur gibi işlemleri halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu zaman tabii değişken bir zaman. Biz geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 2-2,5 saat kadar beklemiştik. Çünkü aynı zamanda birçok uçak için inmişti. Birçok bizim gibi aynı pozisyonda arkadaş vardı göçmen ofisinde bekleyen. Tabii bu zaman zarfında burası gümrük bölgesi olduğu için serbest dolanım hakkınız yok ve görevlilerin size verdiği yetki, izinle tabisiniz. Tuvalet sürecinde mesela çocukların tuvaleti gelmişti. Bizim beklettiler. İşte birkaç kişi alıp görevlilerin nezaretinde tuvalete girip gelmiştik. Biraz yadırgamıştım ama tabii ki bu serbest dolanım yok. Siz daha geçiş işleminizi bitirmediğiniz için böyle bir durum var. Bu zaman zarfında yine bekliyorsunuz. Aklınıza valizleriniz takılıyor. Valizlerinizle ilgili bir not düşeceğim. Endişe etmeyin.
Uçaktan inen bütün valizler tabii ki bantlara konuyor ve gene televizyon ekranları var, büyük ekranlar. O ekranlarda işte atıyorum Türk Hava Yolları'nın valizleri hangi banttan çıkacağını yazıyor ekranda. Fakat tabii siz içeride 2-2,5 saat kaldığınız için o bant atıyorum yarım saat sonra başka bir uçak için kullanılıyor. Ve o bantta dönen valizler sahipleri alınmadığı için oradaki bölge yetkililer tarafından kenara konuyor. Bu konuda endişelenmeyin. Kimse valizinizi çalmaz, almaz, etmez. Biz o paniği yaşamıştık. 7 tane valizimiz vardı. Burada şöyle bir öneride bulunabilirim. Valizlerinizi ayırt edici, sadece sizin görebileceğiniz, anlayabileceğiniz belli başlı işte ne bileyim işte ipler, işte kuşaklar neyse bir şeyler bağlayın arkadaşlar böyle farklı. Ve kendinizce isterseniz her birini ayrıca etiketleyin. İsminizi yazın, e-posta adresinizi yazın. Artı 90'la başlayan Amerika numaranız olmadığı için onun telefon numaranızı yazın. Sonrasında birer de fotoğrafını çekin diye tavsiye ediyorum. Gümrük işlemleriniz bittikten sonra artık size buyurun dedikleri noktada siz de gene her zaman gelen yolcularla beraber giden valiz alım, bagaj alım bölümüne doğru devam edeceksiniz. Ve sonrasında gene o bantları göreceksiniz ama valizler o bantta olmadığı için yapmanız gereken sağ solu kontrol etmek. O kontrollerin sırasında işte renk ayırt edici olan belli başlı işte flemalar, şunlar, bunlar, ipler bir şeyler varsa eğer onlardan kolayca yakalayabilirsiniz. Bulamadığınız takdirde de gene görevlilere belki fotoğrafınızı gösterip yardım isteme talebinde bulunabilirsiniz. Tabii ki uçak firması, Türk Hava Yolları ya da o ya da bu gene kendileri barkod yapıştırıyorlar ama gene kendinizce işi biraz daha belki garantiye almak adına böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Biz öyle yapmıştık. İşte farklı renklerde böyle sadece bizim bilebileceğimiz düşündüğümüz ayırt edici özelliği olan şeylerle hemen alabiliyorsunuz. Çünkü valizlerin hepsi birbirine çok benziyor arkadaşlar. Evet, onun dışında kurdeleler vesaire demişim. Evet. Şimdi dediğim gibi gümrük işlemlerinizin yapıldığı bölgede genel şekilde tekrarlıyor gibi oluyor ama telefon kullanımına kesinlikle izin vermiyorlar. Ama bana bir şey demezler, bir şey etmezler. Ben burada konuşayım, şurada işte bir mesaj atıvereyim falanı. Artık o görevlilerle yaklaştınız, temas ettiniz. İşte belki görürsünüz telefon çarpı artık hayır falan. Öyle işaretler gördüğünüz zaman lütfen o kurallara uymaya çalışın. Görevlilerin size sert tavırlar almasına, işte ne yapıyorsun sen demesine falan şey yapmayın. Belki de işlemlerinizle ilgili süreçte belki de ne bileyim sorun çıkmasın yani. Okey. Ee, Öncesinde hani uçaktan indiniz, havalimanında binaya girdiniz, baktınız çekiyor internet, bağlanıp yapmaya çalışın. Ya da kendi telefonunuz hala Türk hattınız çekiyorsa bile işte ücreti neyse çok da farklı, çok astronomik değil bir mesaj atıverin Türkiye'ye gibi. Ee, Ondan sonra bundan sonraki aşamada artık ne var? Valizlerinizi buldunuz. Hepsi tamam. Gerekli giriş işlemlerinizi hallettiniz. Ve artık yavaş yavaş çıkışa doğru devam ediyorsunuz. Havalimanına göre değişebilir. Ee, Ne bileyim böyle zamana göre, yoğunluğa göre değişebilir. Ancak valizlerle ilgili de bir kontrol aşaması var. Covid süresince bu kurallar bir takım değişiklikler oldu. Bazı bölgelerde artık valizlere ellemiyorlar. Bazı bölgelerde rastgele seçiyorlar, alıyorlar falan. Orada da ben şöyle bir şey söylemeye çalışacağım. Valiz denetimi işte rastgele oluyor bir noktada. Burada öyleydi. Bizim valizlerimiz arandı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani artık valizlerinizi aldıktan sonra ana kapıdan çıkana kadarki süreçte de yine böyle teftiş görevlileri var. Orada da belki hani memurlarla çok göz göze gelmeden sohbet aşamasında eğer varsa yanınızda bir çocuğunuz falan işte valizleri taşıyan arabanın ucundan tutarak falan beraberce e, yolunuza devam etmeye çalışın. Hani böyle görevlerin gözünün içine baktığınız noktada hayırdır falan bu adamda şüpheli bir durum var getir bakayım bir valizini açayım falan
Ya bu neden şöyle söylüyorum? Hani valiz açılmasından karşı bir kaygımız yok elbet. Tabii ki böyle hani kaçak göçek bir şey getirmiyoruz ama hani o kadar beklenmişliğin, o kadar yorgunluğun üzerine, o kadar stresin üzerine bir de valizleri araştırıp didik dik etmeleri, işte bu ne, şu ne, bu ne falan diye sormaları insan sizin üzerinizde ekstra bir yük olacaktır diye düşünüyorum. Böylece kendimce bir işte fikir veriyorum size. Hani önünüze bakın. İşte gayet normal çocuğunuzla falan muhabbet ederek, varsa işte şakalaşarak falan devam edin. Kendinizden emin bir şekilde. Tabii o araba dedim. Valiz taşıma arabaları da gene bu bölge için, Houston için söylüyorum. İçeride bulunuyor. Ücretsiz olarak size sunuluyor. Onu alıp e, valizlerinizi yükleyip gönül rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Evet. Bundan sonraki bölümde de kendimce düşündüğüm, gene artık havalimanından çıkacaksınız ve kalacağınız yere gideceksiniz. Bu aşamada yapacağınız neler olabilir? Ben kendimce kendi tecrübelerimden, kendi bilgilerimden, naçizane filtremden size bir şeyler sunmaya çalışacağım. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu yeni gelecek arkadaşlara, Green Card kazanmış ya da işte eğitim için gelecek, Amerika'ya ilk defa gelecek, turist olarak da gelecek, fark etmez. Bu süreçte bir şekilde bu bölgeye adım atacak arkadaşlara faydalı olacağını düşündüğüm bir video serisi çekmek için ilk olan videoyu sizlerle paylaşmış oldum. Eğer katıl butonuna tıklayıp kanalıma bir katkıda bulunmak isterseniz, bundan sonraki eğitim serilerinde özellikle hani dediğim başta da bu bölgeye, Amerika'ya adım atmak için artık belli bir aşamayı saf etmiş arkadaşlar. Ya evet, artık ben hani belli bir noktayı geçtim. Hani hayaller gerçek olma noktasına geliyor yavaş yavaş. Adım atıyorum diyen arkadaşların daha faydalı, daha detaylı, yine filtreden geçirilmiş tecrübeyle 7,5 sene 2015 Temmuz'dan beri bugüne kadar geçen zaman zarfında her aşamada size detaylı videolar sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Yine normal kanalda da kendi işte yol videolarım, odur budur günlük videolarımı çekmeye devam edeceğim, bilgilendirme videolarımı. Ama sizlere daha detaylı videolar yapmak için biraz daha çaba sarf etmek istiyorum. Bu çabalarınızda desteğini bana ve kanalıma katılarak sizlerden işte bekliyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kusuruma bakmayın, biraz hani hem geç saat burada 11.30. Şu an akşam. Bir yorgunluğum da var, günün yorgunluğu. O yüzden biraz böyle bir sakin, biraz da sıkıcı bir video olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. Tekrar teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğen tuşuna basın. Yararlı olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen paylaşın. Güzel insanlara da sizler gibi ulaşmaya çalışalım. Bana destek olun. Hoşça kalın, mutlu kalın.